Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere yurt dışı emeklilik her yılın Ocak ayında değişen miktarda paralara tabi. Yani yurt dışı emeklilik yapmak istiyorsanız, Türkiye'den emekli maaşı almak istiyorsanız her yıl Ocak ayında belirlenen miktarı ödemek zorundasınız. Şimdi bununla ilgili hesaplamaları yaptığımızda değerli izleyicilerimiz bir kişinin minimum 670 bin lira para ödemesi gerekiyor. Yani Türkiye'den ben yurt dışı emeklilik yapacağım diyorsan içinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde 670 bin TL para ödeyeceksiniz. Bir başka ifadeyle 50 bin euro ödemezseniz yurt dışı emekliliğine hak kazanamıyorsunuz. Peki değerli izleyicilerimiz 50 bin euro ödediniz. 50 bin euronun karşılığında kaç para alacaksınız? Şu anki rakamlara göre yaklaşık 2500 TL alacaksınız. Biliyorsunuz döviz kurları sürekli değişiyor. Ben 3 aşağı 5 yukarı rakamları söylüyorum. Döviz kurları sürekli değiştiği için 2500 liranın karşılığı ise değerli izleyicilerimiz hani gönlümden 300 euro demek geliyor ama 300 euro bile değil 200 euro civarında, bakın 200 euro bile değil 170-180 euro civarında bir para alacaksınız. Şimdi ben bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptım. Dedim ki bakın yurt dışı emeklilik imkansız değil. Ancak hayalden öte başka bir şey de değil. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz bakın. Avrupa'da başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de hayat artık eskisi kadar kolay değil. 50 bin euroyu biriktirmek öyle her gurbetçi vatandaşımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşımızın da harcı değil. Mevcut şartlar içerisinde almış oldukları maaşlarla ucu ucuna ya geçiniyorlar ya geçinemiyorlar. Kenara da belki 3 kuruş koyuyorlar ya da koyamıyorlar. Hal böyle olunca da vatandaşın tek seferde 50 bin euro civarında para ödemesi gerçekten çok zor. Şimdi bakın Ekim 2019 tarihinde yurt dışı emeklilikle ilgili yasa değişti. Bundan önce 2019'un Ekim ayına kadar vatandaş 60 bin TL civarında bir para ödediğinde 2000-2500 lira arasında bir emekli maaşı alabiliyordu. Bana göre süper bir şeydi. Yani gel 55-60 bin lira yatır, ömrünün sonuna kadar bu maaşı al. Süper bir şey. Şimdi gelinen noktada bu Ekim 2019'dan sonra emeklilik, yurt dışı emekliliği ortadan kaldırılmadı ama zorlaştırıldı. Bir başka deyişle devlet dedi ki benim sırtımda yük, bu adam 55-60 bin lira ödüyor, ömrünün sonuna kadar bu parayı alıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın şu anda bana çok sayıda soru var. Siz olsanız bu yurt dışı emekliliğini yapar mısınız diye. Kıymetli izleyicilerim ben Fatih Polat olarak 50 bin euro verip 170-180 hadi 200 euro diyelim emekli maaşı almam arkadaşlar. Yani 50 bin euroyu ben 200 euro alacağım diye vermem. Çok büyük para benim için. Herkes kendi bütçesine göre konuşur. Benim bütçem için büyük bir para. Yani ben 50 bin euro varsa kenarda onu ben başka bir şekilde değerlendirir bir şekilde 200 euroyu zaten havada karada kazanırım yani. Hiçbir şey bilmiyorsan arkadaşlar emeklilik yaşında beklemen lazım. Yani parayı verince hemen olmuyor tabii ki. Belli süre ve yaş var. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsan, elinden hiçbir şey gelmiyorsa gidersin bir tane ev alırsın, kiraya verirsin. Şu anda Türkiye'de o 50 bin euroluk bir evin, İstanbul'dan bahsedeyim size, 50 bin euro değerindeki bir evin kira getirisi minimum arkadaşlar 2500-3000 lira zaten. Yani yaşını beklemene gerek kalmadan bir de ev değerlenecek vesaire vesaire olacak. Bunu derken ben yatırım danışmanlığı falan yapmıyorum. Sadece ben düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Sakın hani siz en doğrusunu bilirsiniz ve en doğru kararları alırsınız. Bunu söylerken de Türkiye'de emekli olmayın anlamında da söylemiyorum. Şartları anlatıyorum ben size. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir sıkıntı var. Bu konuda uyaracağım sizi. Yurt dışı emekliliğin iptali diye bir durum söz konusu. Bakın buradaki konu şu. Yurt dışı emekliliği toplu para halde ödemiş insanların emeklilikleri iptal olmuyor. Kimin emekliliği iptal oluyor? Türkiye'de bulunmadığı halde Türkiye'de kendisini bir iş yerinden sigortalı gösterenlerin bir kısmının emeklilikleri iptal oluyor. Şimdi bakıyorlar kardeşim bu adam bu tarihlerde Türkiye'de değil kendisini bir yerden
sigortalı göstermiş. Bakıyorlar Türkiye'ye giriş çıkışına o tarihlerde Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da başka yerde. Diyor ki bu adamın emekli olma şansı yok. Genelde de şöyle çıkıyor arkadaşlar. Siz yurt dışında yaşayan biri olarak bir iş yerinden kendinizi sigortalı gösteriyorsunuz. Her ay sigorta primini de bu iş yerine gönderiyorsunuz ama iş yeri sahibi sigorta primlerini devlete ödemiyor. Biliyorsunuz Türkiye'deki sigorta primlerinin yükümlülüğü işverene ait. Yıllar geçiyor arkadaşlar. SGK bakıyor ki bu iş yeri sahibi hiç sigorta primi ödememiş. Bilmem kaç yüz kişiyi sigortalı göstermiş falan arkadaşlar. Bir bakıyorlar bu işte bir iş var. O işletmeden, kurumdan emekli olanların maaşlarını kesiyorlar. O güne kadar ödemiş oldukları arkadaşlar emeklilik maaşında faiz ile beraber devlet geriye istiyor. Yani sözün özü şu. Bu tür durumda olanlarla ilgili SGK herkese mektupları gönderiyor. Geçen yıl sahte boşanmalarla ilgili ve sahte bu yurt dışı emekliliği yapanlarla ilgili 5.000'e yakın kişinin maaşı kesildi. Sahte boşanma da şu, Türkiye'de yaşayanlar için geçerli bu. Diyorlar ki kadınlar yapıyor bunu. Annesinden ya da babasından ölmüş olan maaş alabilmek için gidiyor boşanma yapıyorlar. Gidiyorlar mahkemeye biz birbirimizi sevmiyoruz boşanacağız diyorlar. Hakim boşuyor. Annesinden ya da babasından kalan maaşı yani yetim maaşı diyoruz biz buna. Bu maaşı alıyorlar. Bu tür insanlar da genelde şikayet üzerine çıkıyor. Bir bakıyorlar SGK müfettişleri bunlar boşanmış ama aynı evde yaşıyorlar gibi. Para için yapanlar var. Onların da emeklilik maaşları iptal ediliyor. O nedenle değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı şu konuda uyarıyorum. Siz eğer Türkiye'de değilseniz, Türkiye'nin herhangi bir iş yerinden kendinizi sigortalı gösterdiyseniz arkadaşlar, bunların herhangi bir şekilde geçerliliği yok arkadaşlar. Yarın öbürsü gün başınıza iş gelebilir. Bunu söylerken herkesin başına iş gelecek anlamında söylemiyorum ama doğru bir yaklaşım değil. Hukuksuz bir yaklaşım. Yani siz eğer Türkiye'de çalışmıyorsanız kendinizi sigortalı göstermeniz doğru değil. Daha sonra paranız hepsi boşa gider. Benden size söylemesi naçizane benim fikrim bu. Bunun yanı sıra 50.000 euro konusuna tekrar geliyorum. Yurt dışı emekliliği ile ilgili bakın biz sizi emekli edeceğiz. İşte bize şu kadar para verirsen aslında sen 30.000 euro verirsen ben seni emekli ederim gibi sosyal medya üzerinde YouTube başta olmak üzere kendilerini sosyal güvenlik uzmanı olarak tanıtan bazı insanlar var. İşini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Saygı duyuyorum. Ben anlattıklarım dolandırıcılara. Gurbetçi vatandaş da inanıyor buna. 30.000 euroyu parayı gönderiyor arkadaşlar. Emekli olabilmesi mümkün değil ki. Kanun açık. Diyor ki şu kadar para ödeyecek. Bunun haricinde bir para eğer sen yatırırsan emekli olamazsın. Ondan sonra arkadaşlar yani derdiniz birken 2 oluyor, 3 oluyor. Paranız da gidiyor. Emeklilik de ayağı oluyor. Bakın Türkiye'de sosyal güvenlik uzmanı birine denmesi için bir okul bitirmesine gerek yok. Yani örneğin Ali Veli desin ki ben bir kartvizit bastırsın. Ben sosyal güvenlik uzmanıyım desin. Sosyal güvenlik uzmanı oluyor. Yani şöyle bir şey değil. Örneğin bir kişinin avukat olabilmesi için hukuk fakültesini bitirip diplomayı alması gerekiyor. Ona avukat diyoruz değil mi? Sosyal güvenlik uzmanlığının bir okulu yok. Sertifika programları diye yalandan işler var arkadaşlar. Bunlar sosyal güvenlik uzmanıyım deyince sosyal güvenlik uzmanı oluyorlar. Kanunda böyle bir boşluk var. Bunu kullanıyorlar. Bilmem ne uzmanı. Uzman falan değil kardeşim bunlar. Bunların pek çoğu, işini tekrar ediyorum, işini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Pek çoğu gurbetçi vatandaşın parasının peşinde. Paranızı kaptırmayın. YouTube'da bunlarla ilgili video yapan çok insan var. Benden size söylemesi yani sonra çok üzülürsünüz. Bu konuyla ilgili siz de görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz ya da gündeme taşımamızı istediğiniz konular varsa, birilerini uyarmamızı istiyorsanız yine bunları gerek kanalımızın Instagram, Facebook hesabı gerekse de arkadaşlar videoların altındaki yorum bölümünü yazarak bana ulaştırabilirsiniz.